He's counting down. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz geç başladık, 9 dakika kadar teknik aksaklıklar ve güncellemeler nedeniyle. Ama beklediğiniz için teşekkür ederiz ve hoş geldiniz. Yoldan Gelen serisinde bu akşam çok heyecanlı olduğum, onunla konuşacağım için çok heyecanlı olduğum birini Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Oldukça etkileyici bir alanda hikaye anlatıcılığından faydalanıyor Jesica Wilson. Belki tanıtım yazılarında görmüşsünüzdür ama kısaca şöyle bir hatırlatayım. Jesica 1994 yılından beri ruh sağlığı hemşiresi olarak çalışıyor. 2008 yılından beri de çalıştığı adli tıp kliniğinde, psikiyatri kliniğinde danışanlarına geleneksel hikaye anlatıcılığı yöntemleriyle hikaye anlatıyor. Aynı zamanda yüksek lisans tezinde bu alanda yazmış. Yani neden sağlık ortamlarında, sağlık çalışanlarının bulunduğu ortamlarda çalışanlar hikaye anlatıcılığından faydalanmalıdırlar diye. Anlatıcının Yolu döneminde benim öğretmenim olmuştu. Bize bir hafta sonu eğitim vermişti. Onun deneyimlerini dinlemek, hele bir de paylaştığı biçimiyle dinlemek benim için çok etkileyici. Hala etkisini hissederim. Umarız sizin için keyifli bir sohbet olur, bol bol öğrendiğimiz bir sohbet olur. Hep yaptığımız gibi sohbetin sonunda sorular için birazcık alan bırakacağız. Siz de merak ettiğiniz bir şey olursa hazır Jesica buradayken ona sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım ama epey heyecanlıyım. Hatta tercüme tanrıçasını yardıma çağırdım. Eminim öyle bir tanrıça vardır. O zaman başlayalım. Jesica, welcome. Again. Thank you for having me. Thank you for inviting me. Welcome once again. It's so nice to have you here on our YouTube channel, and it's so nice to see you again. For me, especially after our training in the way of storyteller, I still remember how you share your experiences with us. It was very effective for me. Thank you so much. You're very welcome. I'm delighted I can come back to you through the airwaves of Zoom. Although traveling to Istanbul would have been my preference because it's my memories of Istanbul are very precious memories. When I spent a week in Istanbul, it was such a beautiful city. It was like it felt like I'd fallen in love when I came back. On the airplane back, I felt like I'd fallen in love with Istanbul. Oh, thank you so much. Thank you. Jesica bu şekilde de olsa Zoom'un bağlantıları aracılığıyla da olsa İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu söylüyor. Daha önce İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan çok etkilenmiş ve hatta ayrılırken uçakta sanki aşık olmuşum gibi hissettim dedi. Thank you so much. Remembering Istanbul in this way remembers us the beautiful parts of the Istanbul too. Yeah. Thank you. So I want to start with a question. Yeah. Yeah. So you live in Wales and you have been working as a psychiatric nurse for years. And nowadays I believe there's a change in your position. That's right, yes. Yeah. May I ask you to describe your working environment for us? How you have started and how is your position developed, and especially the patients you are working together? Okay. Sorry, I will translate the question. Okay. I was about to forget. İlk sorum şuydu. Jesica Galler'de yaşıyor ve psikiyatri bölümünde hemşire olarak çalışıyor. Ve bugünlerde pozisyonda bir değişiklik olmuş. Bundan bahsetmesini istedim. Bir de çalıştığı iş ortamını tarif etmesini, başladığı günden şu anda geldiği pozisyona nasıl geliştiğini işinin, bir de özellikle bakmakla sorumlu oldukları hastalardan söz etmesini istedim. Please. So, just to give you a real idea of the arc of my story in nursing and in storytelling, I started nursing in 1990. Böyle bir genel bir şeyini bir yay çizer gibi aslında hikaye anlatıcılığı ve hemşirelik yolculuğunu anlatacak.
hemşireliğe 1990 yılında başlamış. And I worked in lots of different areas of mental health, of psychiatric nursing. And in 2008, I went to work in a forensic psychiatric hospital. 1990'da başladıktan sonra çok farklı birimlerinde çalışmış psikiyatri bölümünün. Ama 1994 yılında adli tıp biriminde çalışmaya başlamış psikiyatri hemşiresi olarak. So that was a very new environment for me. I found it quite challenging. I found the patients that I had to look after challenged me. I worked with women that had suffered quite a lot of trauma in their past. Ya benim için çok farklı bir çevreydi. Özellikle zorlayıcı bir çevreydi. O zaman da çalışmaya başladığım birimde psikolojik sorunları olan ve travmalar yaşamış kadınlarla çalışmak durumundaydım. So this led to the behaviors that I had to deal with. They were very challenging behaviors. They would self-harm. They would be aggressive towards the nurses and towards other patients. Farklı davranış biçimleriyle baş etmek durumundaydım. Yani bunu öğrenmek durumundaydım. Çünkü kendilerine zarar verebiliyorlardı ya da çevrelerine, yani onlara bakan hemşirelere zarar verme ihtimalleri vardı. And one day I was looking after a woman with two colleagues. So she needed to be looked after, three people with her all the time because of her levels of aggression. And one day she said to me, "I'm bored. What are you going to do about it?" O günlerden birinde ancak 3 görevlinin kontrol edebildiği öfke düzeyi çok yüksek olan bir hastayla çalışıyormuş ve bu hasta kadın demiş ki bir noktada çok sıkıldım demiş. Ne yapacaksın bununla ilgili? So I knew I had to do something fairly quickly, and for some unknown reason, I said I could tell you a story. But I had never told a story before. I didn't know what storytelling was. I'd listened to stories as a child. My mother had read stories to me. I didn't know that you could tell stories. And also I didn't think telling stories to an adult was necessarily the best idea I'd had that day. Hasta böyle söyledikten sonra o anda bir şey yapmam gerektiğini, yani bir anda bir şey yapmam gerektiğini anladım ve aklıma hikaye anlatmak geldi. Ama o güne kadar hiç hikaye anlatmamıştım kimseye. Küçükken annem kitap okurdu, ondan dinlemiştim ve hiç kimseye anlatmamıştım. Üstelik de bir yetişkine hikaye anlatacağımı hiç düşünmemiştim. But to my surprise, she said, "Okay, tell me a story." And then I thought, oh, how do you tell a story? But I just started with, in English, the magical words of once upon a time. And started to tell a story that I remembered from my childhood. O da dedi ki tamam peki anlat ve ben bir hikaye nasıl anlatılır hiçbir fikrim yoktu. Sadece o sihirli kelimeleri söyledim. Bir zamanlar ya da bir varmış bir yokmuş bizdeki karşılığıyla sözleri söyledim ve ondan sonra ardı geldi herhalde. So I told this story about Baba Yaga. It was a Russian fairy story. And I told it very badly, just as a sequence of events, as I remembered it from the depth of my brain. And I watched the patient, the woman in front of me, slowly relax. Her shoulders went down. She started to look into my eyes. And so I carried on to the end, to happily ever after. Çocukluğumdan hatırladığım, beynimin ta derinlerinden çıkıp geldiğini hissettiğim bir hikaye anlattım. Bir Rus hikayesi, Baba Yaga'nın kahramanları olduğu masallardan birini anlatmış ve o anlatmaya devam ederken hastanın yavaş yavaş omuzlarının yumuşadığını, biraz sakinleşmeye başladığını görmüş ve bunu da gördükten sonra hikayeyi anlatmaya devam etmiş. When I'd finished, she went and sat on a comfortable chair, and she leaned back and she smiled, and she said, "Tell me again."
So I told it again, and the second time I told it, I felt a real joy bubble up inside me. I felt so happy telling the story and remembering that story. Great. İlk anlattığında aslında hikaye çok böyle sadece olayların ard arda dizilişi gibiymiş. İlk hikayeyi anlatmayı bitirdiğinde hasta çok daha rahat bir koltuğa geçmiş, arkasına yaslanmış, oturmuş ve tekrar anlat demiş. Jesica da yeniden anlatmaya başlamış ve bu defa hikayeyi daha farklı, daha da çok keyif duyarak anlatmış ve çok hoşuna gitmiş. And for the rest of the time that I spent with her that day, she was relaxed. There was no aggression, no violence, no self-harm. So I was quite puzzled and amazed that just telling a story would help her so much. So in the evening, I went to the internet to look up storytelling, psychiatry. And I looked and I looked and I looked and I couldn't find anything specific. But I did find that there was such a thing as storytelling and that you could learn to tell stories. Great. O günün sonunda hasta çok daha rahat, hiçbir sorun çıkarmadan, öfke patlamaları yaşamadan o günü tamamlamış. Ve Jesica hem şaşırmış hem de yani kafası karışmış bir hikayelerin bu kadar çok etkili olabileceğinden. Sonra o akşam internete girmiş ve hikaye anlatıcılığı ve psikiyatri başlıklı arama yapmış. İkisini bir arada bulabileceği bir şeye denk gelmemiş, bir eğitim ya da herhangi bir şeye denk gelmemiş ama sonra hikaye anlatıcılığı eğitimi olduğunu görmüş o günün akşamında. So I still felt quite excited by what I had learned through telling the story. I signed up to a weekend course, a beginner's course for storytelling, and went to do it, not thinking that it would be necessarily linked to my work, but I did it just because I wanted to. Ve devam eden kısa bir süre sonra bir hafta sonu eğitimine katılmış, hikaye anlatıcılığı eğitimine katılmış. Niyeti illaki hani bunu mesleğimle bağlarım demek değilmiş, niyeti bu değilmiş doğrudan. Daha çok kendisi için, hikaye anlatıcılığını öğrenmek istediği için katılmış bu eğitime. Everything that I found on the internet for storytelling linked with psychiatry was all stories around own personal narrative and biographical stories. But I knew that that's not what I was looking for. I'd found something that day in the telling of a simple story that I thought was magic. So that was what I wanted to pursue. O arayışları sırasında denk geldiği şeyler aslında biyografik anlatımla psikiyatri alanını birleştiren anlatı türüymüş daha çok. Ama kendisinin aradığı bunun gibi bir şey değilmiş. Yani biyografik hikayeden yola çıkan anlatılar değilmiş. Tam bildiğimiz geleneksel anlamıyla hikaye anlatıcılığının, hikayelerin peşindeymiş. But when I got back to work, after I'd been away learning about storytelling, I told one or two stories to some of the patients on the ward, and then they kept coming back and asking for some more, saying, when are you going to do this again? How can we listen to more stories? So I just started working out with the patients. So it was a collaborative sort of development with me and the patients to work out how storytelling should work in that situation. O eğitimin ardından böyle yavaş yavaş koğuşta hastalara hikaye anlatmaya başlamış. Birkaç denemesinin ardından bu defa hastalar gelip sormaya başlamışlar ona. Ne zaman anlatacaksın? Tekrar ne zaman hikaye dinleyeceğiz diye sormaya başlamışlar. Bu hasta ve hemşire arasında, yani hikaye anlatıcısı bu durumda bir işbirliğiyle birlikte gerçekleşecek bir olaydı dedi. Also, at the same time, I was aware that there was no research in what I was doing. There was no. So in nursing in the UK, as I'm sure in Turkey as well, everything that we do has to have an evidence base to
prove that you're not doing any harm. So I wrote to the management of the hospital saying I was telling stories, but I don't think I was doing any harm, and that the patients wanted to listen to stories. O dönemde ben hikaye anlatmaya başladığımda henüz bunun üstüne yazılmış bir araştırma yoktu. Tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi burada işte bir hastane ortamında hastalarla herhangi bir şey yaptığınızda, mesela bir hikaye anlattığınızda onlara zarar vermediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Yani kanıt eksenli çalışan, kanıt temelli çalışan bir alan burası ve çalıştığı hastanenin müdüriyetine bir yazı yazmış. Birimindeki hastalara hikaye anlattığını ama herhangi bir zarar vermediğine inandığını söylemiş. There was one time I had an experience with a patient. I was trying to work out what I should call the storytelling events that I did. And once I used the word storytelling therapy. And one of the women on the ward, she just said, "No more therapy. I have so much therapy. I don't want stories to be therapy." So I noted that, and I've never used that word again since. And it developed to a storytelling club on a Saturday. Once a month we would meet on a Saturday, and they would come and listen. And sometimes some would learn to tell. Yaptığım bu anlatılara bir isim bulmaya çalışıyordum ve hikaye anlatıcılığı ve terapi ismini koydum bir seferinde ve hastalardan biri gelip dedi ki, terapi mi, artık daha fazla terapi görmek istemiyorum dedi ve ben bunu aklıma not ettim dedi Jesica. Sonraki süreçte cumartesi akşamları cumartesi günlerinde ayda bir kez bir araya gelecekleri hikaye anlatıcılığı buluşmaları yapmaya başlamışlar. Adına terapiyle bağlantılı bir şey koymamış yani. So I just kept keeping notes of things that patients said and kept writing to the management saying there is no evidence for this, but I'm still doing it. And that went on for a few years, and other people in the hospital heard what I was doing, and other nurses came to listen and then asked if I could go to their hospitals to do the same. And then after 3 years, I was given, the hospital I worked in sent me to university to study storytelling in mental health, in forensic mental health. So I did a master's in nurse research, studying storytelling in a forensic hospital. Great. Yıllar içerisinde devam ettim, sürdürdüm bunu yapmaya ve bir yandan da hikaye anlatırken hastalarla ilgili hani kanıt temelli çalıştığı için alan notlar tutmaya başladım ve o notları da hastane yönetimine iletiyordum dedi. Sonra bu hikaye anlattığım haberi hastanede farklı birimlerde de yayıldı. Hemşireler geldi, anlatıları dinlediler. Sonra kendi koğuşlarında da anlatmamı istediler. Ve bir süre sonra çalıştığı hastane onu bir üniversitede hikaye anlatıcılığı üstüne yüksek lisans yapması için göndermiş. So you were very lucky, I believe, because the management hear your efforts. Yeah. They try to support you. Yani çok şanslı olduğunu düşündüm çünkü çalıştığı hastanenin yönetimi onu duymuş ve çabalarını desteklemeye çalışmışlar. So I finished the study in 2015, and what I found, just in a nutshell, really, what storytelling can help with is developing a very positive and authentic relationship between the nurses and the patients. 2015 yılında tezini tamamladığında küçük ama çok önemli bir şeye varmış, bir sonuca varmış. Hasta ve hemşire arasında otantik ve olumlu bir ilişki gelişmesini sağlıyormuş hikaye anlatıcılığı bu tezine göre. And because of the environment, all the doors are locked. There's big fences. I have a key and I can go home. I can fly to Istanbul when I'm invited,
but they can't. So by telling stories that can walk the fine line between caring for people and custody, and when you're telling a story, it's about being a human being, not about them, patients, me, nurse. Aslında bağlama bakılacak olursa onlar hep kapalı kapılar ardındalardı, koğuşlardalardı, dışarıda demir şeyler vardı, demir yani etrafları kapalıydı demir çerçevelerle ve bense istediğim zaman dışarıya çıkabiliyordum, akşamları eve gidebiliyordum, İstanbul'a gelip uçup dönebiliyordum. Bu aramızdaki ilişkinin boyutunu değiştirdi hikaye anlatıcılığı. Yani hasta ve ondan sorumlu kişi, onu himaye eden kişi olmaktan çıkarıp beni, ilişkimizi insanlık ekseninde buluşturdu, o zeminde buluşturdu. So when I had finished studying, I was so in Wales there's what we call health boards. So Wales is divided up into different areas, and each area is responsible for their own health. But we have a government branch of the government called the Arts Council, and they have funded Arts in Health coordinator for every health board in Wales, because they believe that, and I do too, that art in all its forms, storytelling, music, singing, poetry, writing, painting, drawing, is beneficial to recovery, from mental health recovery, but also physical recovery. Wales bölgelere ayrılmış durumda ve her bölgenin kendi sağlık hizmetleri anlayışı var, kendi sağlık politikaları var. Ama bir de yani sanat komisyonu var. O her birine, yani bu bölgelerin her birine fon sağlayabiliyormuş ve bu sanat komisyonu sanatın hem fiziksel hem de ruhsal dönüşüme, sanatın herhangi bir dalının fiziksel ve ruhsal dönüşüme, iyiliğe hizmet ettiğini, yardım ettiğine inanıyormuş ki Jessica'nın inancı da bu yönde. So I was invited to go and work one day a week with one of these, an arts and health coordinator, and took storytelling to other hospitals in Wales. And that was a time when I was at a crossroads. What am I going to do? And then I was asked to. I was asked if I would go and open a new hospital and be the director of a new hospital. So yeah. Bu sanat komisyonunun da katkısıyla Jessica çok kısa süre sonra her hafta farklı bir hastaneye giderek hikaye anlatıcılarını farklı hastanelere taşımaya başlamış. Ama kendisi de tam kendini bir yol ayrımında hissediyormuş. Yani nasıl devam edecek hayatına diye düşünürken kendisine bir hastane açması ve kendisinin de yöneticisi olması önerilmiş. Wow. So it was when I worked with the Arts in Health coordinator, I met lots of other artists doing lots of different types of art and in healthcare, and I really began to notice that storytelling is an art for healthcare, but so are all the other artists that came to do art, and how important it was that there was professional artists working with professional healthcare workers, so with doctors and nurses and artists. Yeah. So I want to ask something to understand it a little bit more. So you started to work as arts and health coordinator? No. I worked with an arts and health coordinator, just doing storytelling. And just like the other artists, like the musicians or the painters, artists, you go to work with the nurses and the people, and the patients, So that was for a year. Bir yıl boyunca işte sanat ve sağlık koordinasyonu birimiyle birlikte çalışmış ve tıpkı sanatın diğer alanlarının yaptığı gibi
O da hastane dolaşmış ve hikaye anlatmaya devam etmiş. Bir yıl böyle sürmüş. So when I was asked to be the hospital director of a new hospital, it was scary, but also I saw an opportunity that I could maybe introduce the arts into a new hospital. Bu yeni bir hastanenin açılması ve onun yöneticisi olma fikri öncelikle beni korkuttu ama bir yandan da sanatın bu alana tanıtılması için çok iyi bir şans olduğunu da düşündüm. So I think if I was younger, I would never have dared to do what I'm doing now. And I think storytelling and stories have made me brave, have made me courageous, have made me believe in bringing the arts to people that have no access to it. I think that's just very, very important. Yeah. Evet, daha genç olsaydım büyük bir ihtimalle bunu yapmaya cesaret edemezdim. Ama bugün sanatı insanlara götürmek, özellikle sanata ulaşımı olmayan insanlara sanatı götürmek benim için çok önemli. Hikaye anlatıcılığıyla birlikte aslında daha cesur oldum, cesaretim arttı bu gibi şeyleri yapmak konusunda. So now I don't have quite so much to do with patients, but I do have quite a lot to do with the nurses and doctors and psychologists. And I try to be creative, but I've also brought an artist into the hospital to paint big murals on the walls with the patients. And also when COVID happened, the patients weren't allowed to have any visitors. They weren't allowed to go out into anywhere. Well, none of us were. But the hospital does have a big field that was empty. And so, let me translate. That's okay. Sonra işte bu hastanede bu göreve başladıktan sonra şu anda düzenli olarak hastalarla çalışmıyor doğrudan. Ama sağlık çalışanlarıyla ve hemşirelerle ve doktorlarla çalışmaya devam ediyor ve farklı yaratıcı alanları da işine taşımaya başlamış. Aynı zamanda işte mesela hastanede bir ressam getirerek bir ressamın duvarları boyaması için bir alan yaratmış. Sonra ardından pandemi başlamış. Pandemi nedeniyle hastaları ziyaretçi görmesi uygun olmadığı için bir süreliğine bunlar durmuş ama çok geniş bir alanları varmış ve burada çok tatlı bir şey geliyor bildiğim kadarıyla. Çok geniş bir bahçeleri yani bir arazileri varmış. So the idea came to me to bring some donkeys into the hospital, to the field. And I do think that the idea came because of storytelling, because storytelling made me think more creatively. What can we do to make life a little bit easier for the patients and for the staff? And donkeys are just such beautiful animals. I will translate. Sanırım hikaye anlatıcılığı yaratıcılığımı geliştirdiği için, farklı biçimlerde düşünmemi sağladığı için ben de ne yapabilirim diye düşünürken hastanenin bahçesine, araziye eşeklerin alınması aklıma geldi. Hem hastalar hem de çalışanlar için orada eşeklerin yaşamasını istedim ve eşekler çok güzeldi dedi. And once again, I had support from my managers. I said, I want this to happen. And I think they think I'm a little bit crazy, but they enjoy that. Oh, Jessica is wanting something again. So the patients now work with the donkeys. They can apply for a job. They get paid so it's a real work experience for them. They have to go to an interview. They have to say why they want to work with the donkeys. And then they have to go every day to clean them, feed them, groom them.
Hastane yönetimi yine onu desteklemiş bu isteğinde ve Jessica dedi ki sanırım biraz benim deli olduğumu da düşünüyorlar dedi. Nihayetinde eşekler alınmış ve hastalar için şöyle bir pozisyon çıkmış ortaya. Bir iş olanağı çıkmış. Her gün yani başvuru yapacaklarmış ve bir görüşmeye tabi tutuluyorlarmış. Bu görüşmede neden eşeklere bakım vermek istedikleri soruluyormuş. Onlar da açıklamalarını yapıyorlarmış. Her gün çeşitli yükümlülükler varmış yapmaları gereken. İşte gitmek, temizlemek, beslemek, bakımları ile ilgilenmek ve bunun karşılığında para da kazanabiliyorlarmış. Yani iş olanağı çıkmış. That's great, Jessica. That's marvelous. Would you like us to show the video? Yes, do. Yeah, is it the Yeah. time? Yeah. Yeah, okay. Ersin, rica etsek videoyu gösterebilir miyiz izleyicilerimize? So he's going to show in a minute. Okay. Would you like to add anything? Well, when the donkeys arrived, there was two. There was only two donkeys. But then the vet came to see them to make sure they were healthy. And the vet told us that one of them was pregnant. Wow. Başta 2 tane eşek evlat edinilmiş diyeceğim. Sahiplenilmiş. Ve sonra veteriner gelmiş kontrol etmek için sağlıkları yerinde mi diye. Ve görmüş ki eşeklerden biri hamileymiş. So you have babies. We had, and then in April last year, she had her baby, which made everybody in the hospital so happy. Oh, that's great. Ve geçtiğimiz Nisan ayında doğum yapmış eşek ve bir tane bebekleri olmuş ve bu bebek bütün hastanedeki herkesi çok çok mutlu etmiş. Tamamdır. Biz bekliyoruz. So we are back. It's like the new baby it's like a child coming to this hospital. Yeah, it was a very lovely event, and it was April, so the beginning of spring really for us in Wales. And it was just a nice thing to have during the pandemic, the distraction and again, I think that what the donkeys do is very similar to what storytelling can do. It's just, they don't judge, they don't, they treat everybody the same. And stories are the same as well. They treat everybody the same. Doesn't matter who you are or what you've done. Ben söyledim, tıpkı bir çocuğun dünyaya geldiğindeki verdiği heyecanı yaşatmış olmalı dedim. O da dedi ki hem de baharda dedi, yeni bir can geliyordu doğayla birlikte ve eşekler herkese çok iyi geldiler. Onlar da tıpkı hikayeler gibiler. Tıpkı hikayeler gibi eşekler de hiç kimseyi yargılamıyorlar. Tıpkı hikayeler gibi herkesle iletişim kurabiliyorlar dedi. This is very nice. So that's my story of storytelling and nursing. Great. Thank you so much. So, I wonder if is there a certain experience that you would like to carry and share with our followers? An experience that you still have it in your heart and it's very effective. Is there something like that you would like to share? For me, I think it's telling stories in that particular environment where people are very distressed, have had a lot of difficult life experiences, that something as simple as a story can really help me and them meet each other as human beings. And it always surprises me when I feel, even now after all this time, sometimes I feel a little bit inhibited to tell a story to new people in a hospital, because I think that I think
they're not going to enjoy it, they're not going to understand it. But as soon as I tell a story, people just always go, wow. Thank you. Yani hayatları çok zor hayat koşullarından gelmiş ve çok yoğun deneyimlerden geçmiş insanların hikaye kadar basit bir şeyle karşı karşıya kalması, sadece onların değil dedi. Benim de aynı şekilde hikayenin sadeliğiyle baş başa kalmam bizi insaniyetimizde buluşturuyor, insanlık zemininde buluşturuyor. Bugün artık çok sık düzenli olarak anlatmasam da ara ara bazen hastanelerde tam böyle anlatsam anlatmasam ne işe yarayacağından çok emin olmadığımda ya da çekindiğimde hikayeyi anlatmaya başladığımda yine aynı yere varıyorum. Yani ilgilerini çekecek mi çekmeyecek mi diye düşünürken ben aslında çok büyük bir ilgiyle dinledikleriyle karşılaşıyorum ve bu hala beni şaşırtıyor. And I think so there's been isolated incidents. So when I was new to storytelling, I was doing a night shift, and there was one woman came to me. So every night she would usually have a sleeping tablet, a strong, powerful sleeping tablet to sleep. And one evening she came to me, she said, I don't want a tablet tonight, I want a story. So I told her a story in her bedroom and she slept. Wow. without the medication. İşte gece nöbetinde çalıştığım bir sırada düzenli olarak çok yoğun bir uyku ilacı alan bir hasta vardı uyuyabilmek için. Bir gece yanıma geldi ve dedi ki ilacı istemiyorum, bana hikaye anlatabilir misin dedi. Ben de onun odasına gittim, ona masal anlattım, hikaye anlattım ve o da uykuya daldı. And another it was another gentleman. He said to me he had a learning disability and a mental health problem, and he said to me, I can't read and I can't concentrate on the television, but when you tell a story I can see the pictures in my head. Bir rahatsızlığı olan başka bir hasta ise yani okuyamadığını, bir şey izleyemediğini, çünkü algısının dağıldığını ve konsantre olamadığını söylemiş. Öyle bireymiş, yani öyle bir hastaymış. Ama ne zaman sen hikaye anlatsan o resimleri kafamın içerisinde canlandırabiliyorum demiş. And also stories can help me as a nurse talk about difficult subjects, things like death and sex, all the subjects that I don't like talking about with patients. Through storytelling, you can talk about them in a way that is appropriate. Bir de kimi zorlu konular var. Mesela ölüm ya da cinsellik gibi. Bunları doğrudan hastalarla konuşmak çok kolay olmuyor. Zorlandığım zamanlar oluyor. Ama hikaye aracılığıyla bu konuları getirmek çok daha rahat ve aslında konuşmaya daha rahat açılabilecek bir alan sağlıyor. Can I ask a question? Yeah. If I don't cut your words. Nowadays, not nowadays, generally we know the relationship between the stories and the stories being used in a therapeutic wise, like in the psychiatric clinics as you do, or the therapists use the stories in their work to get in contact with their patients. So there are different kinds of approaches, I believe, in this manner. So would you like to talk a little bit about this? Yeah. May I translate the question? Yeah. Şeyi merak etmiştik dün konuşurken de Nazlı'yla, hani psikiyatrik ortamlarda, terapötik ortamlarda hikayelerden her zaman, yani çok zamandır faydalanılıyor. Ama bununla ilgili farklı yaklaşımlar var. Yani kimileri doğrudan hikayeyi fayda görmek üzere kullanıyor olabiliyor. Ama bazıları sadece hikayenin hatırına hikayeyi anlatıyor. Ben de Jessica'nın bu konudaki fikirlerini merak ettim. Bizim için bunu sordum. Thank you. So when I started exploring the world of storytelling, of course, I turned to Carl Jung to read about the interpretation of stories. But I very quickly realized that wasn't something
that resonated with me. It did, what he was writing about was something different to what I was experiencing through learning about stories. Hikaye anlatıcılığı dünyasına, evrenine girdiğim anda yaptığım araştırmalarda elbette ki Carl Jung'la da karşılaştım. Ve bu karşılaşmada onun hikayeleri yorumlayış biçimi aslında benim uygulamada aradığım, beklediğim ya da niyet ettiğim hikaye anlatıcılığından oldukça farklıydı. So my experience of telling stories to people that have difficulty in living is that they will take from the story what they need, if they need something. And I tell a story, when I tell stories, I tell it with no other purpose really, other than to spend time with that person in a meaningful sort of way. What that person takes from the story is up to them. It's not for me to think, I know a good story that I think they need. I've tried that once and it went terribly wrong. Yeah. Okay, I will translate. Jessica'nın anlatı anlayışında aslında önemli olan hikayenin doğrudan hastanın durumuna hitap etmesi değil ya da hastanın doğrudan hikayeyi dinleyince kendiyle bağ kurması, hikayeden bir şeyler çıkarması değil. Aslında anlamlı bir zamanı beraberce geçirmek. Yani aslında burada sadece birine iyi gelmek gibi bir niyet yok da birlikte o zamanı iyi geçirmek gibi bir anlayış var. I believe this is a kind of approach that you are taking you as a part of this like well-being process or spending a meaningful time together with. Yeah. So I just know how stories affect me. Sometimes I can listen to a story that somebody else is telling and I think that's a lovely story and it was nice and nothing more. Sometimes a story can really hit me hard and it means a lot to me. Sometimes I might later down the line, later in a few years after hearing a story, remember a story and think, now it means something to me. So I think there is, personally, I don't think there's a shortcut to what stories mean. I think you have to live with them, make friends with them, walk around with them, hold their hand and love them. And then the stories will give you a lot. Evet, yani kimi zaman birinden bir hikaye dinliyorum ama hikaye beni hiç etkilemiyor. Bazen bir hikaye dinliyorum birinden ve hikaye beni tam o anda oldukça fazla etkiliyor. Bazen de dinlediğim bir hikayenin bende yarattığı etkiyi yıllar sonra anlayabiliyorum. Yani hikayelerin yaratacağı etkiye kısa yolla ulaşmak gibi bir şey yok. Bir prospektüs ya da bir yol yok. Ama hikayeyle birlikte yaşamak, onunla el ele olmak, onunla birlikte soluk alıp vermek gibi başka bir şey var. Yeah. So, do you think it's time for a story? Would you like to tell a story for us? A story that you used to tell to your patients, maybe? Yeah. So I'll tell a story. It's the story is a very well-known Welsh story. And the story is called Taliesin. Now, I'm telling you this story because one of the wards at the hospital is brand new. It only opened in January this year. I was allowed to give it its name and I called it Taliesin. Taliesin. Oh, great. Taliesin'in hikayesini anlatacak bize. Bir Welsh hikayesi. Kelt sanırım Welsh. Kelt demekti. Taliesin'in hikayesini anlatacak bize ve bu hastanede yeni bir koğuş açılmış. Yeni bir birim. Ve oranın ismini Jessica'nın vermesini istemişler. Jessica da o koğuşun adını Taliesin koymuş. And the reason I called the ward Taliesin was because, as you will hear, there is a lot of transformation in the story.
which a lot of all the patients that come there and need to go through lots of different transformations to reach some sort of recovery. Neden adını Taliesin koymak istedim? Çünkü hikayeyi birazdan duyacaksınız. Hikayede çok fazla dönüşüm öğesi var. Ard arda gerçekleşen dönüşümler var. O birime giren, o koğuşa giren hastalar da pek çok dönüşümden geçmek zorundalar o zorlu süreçte. Bunu benim için bu anlamı taşıdığından Taliesin adını verdim dedi. Once upon a time in Wales there was a witch. And she was called Caredwyn. She had a son. Bir zamanlar Galler'de bir cadı varmış. Adı Kariesin'miş. Ve onun bir oğlu varmış. And her son was silent. He sat by the fire and just poked around in the ashes, and his eyes were dull. Oğlu konuşamıyormuş, dilsizmiş, ses çıkaramıyormuş. Hep gün boyu ocağın kenarında oturup küllerle oynuyormuş ve gözleri de boş boş bakıyormuş. Belki de görmüyormuş. But Caredwyn, she was a witch, so she knew how to make a potion out of lots of secret ingredients that she collected and water from her well. But that potion had to be mixed for a year and a day. Ve cadı Karedin bir iksir hazırlamaya karar vermiş. Bu iksir için bir sürü bitkiyi bir araya getirmiş ve bu iksirin hazırlanması tam 1 yıl 1 gün sürecekmiş. She lit a big fire and she put the cauldron on the fire and she stole a boy from the village and that boy was called Gwion. Ve büyük bir ateş yakmış cadı, üstüne kazanı koymuş. Kazan 1 yıl ve 1 gün boyunca karıştırılacağı için köyden Gwion adında bir çocuğu kaçırmış ve çocuğu kazanın başına dikmiş karıştırması için. And Gwion stood and he stirred and he stirred and he stirred for a year and a day. Gwion 1 yıl 1 gün boyunca karıştırmış kazanı. But in this big pot, only 3 drops were the drops of inspiration, and the rest of the potion was poisonous. Bu kazandaki iksirden o karışımdan yalnızca 3 damlası ilham verecekmiş. Gerisi zehirli olacakmış. And on the last day as he stirred, the pot began to boil and the 3 drops splashed out of the pot onto Gwion's hand and Gwion licked his hand. Son gün Gwion kazanı karıştırırken kazandaki iksir kaynamaya başlamış ve kaynamayla birlikte Gwion'un eline 3 damla damlamış. Gwion kendini hiç düşünmeden o 3 damlayı yalamış. And as soon as the 3 drops of inspiration hit his lips, he knew everything that ever was, and he knew everything that ever would be. He understood the language of the birds, he understood the language of the beasts, and he understood all the languages of humanity. O 3 damlayı yalar yalamaz Gwion birdenbire her şeyi bilmeye başlamış. Geçmişte olan her şeyi ve gelecekte olabilecek her şeyi. Bütün dilleri konuşmaya başlamış. İnsanların bildiği bütün dilleri ve hayvanların dillerini konuşmaya başlamış. But he also knew that Caredwyn, the witch, would want to kill him. So he began to run. Ve cadı Karedin'in kendisini öldüreceğini bildiği için ilhamın o 3 damlasını içtiğinden kaçmaya başlamış. And he ran, and Caredwyn, she ran after him. She ran and she ran and he ran and he ran. And just as she was about to catch him, he transformed into a hare and she transformed into a hound to pursue him. Ve kaçmaya başlamış. Kaçmış. Bu arada cadı arkasından onu kovalamaya başlamış. Birlikte uzunca süre kaçmışlar ve bir anda oğlan bir yaban
tavşanına dönüşmüş. Ve Kalesin, so what was the witch was transformed? A hound, a dog. Ve bir tazıya dönüşmüş. Cadı da bir tazıya dönüşmüş, onu kovalamaya başlamış. And they ran over mountains and they ran through valleys, and she got closer and closer. And just as she was about to catch him, he turned himself into a salmon. And she turned herself into an otter. What was salmon? Is that a fish? A salmon fish, and the other one? It's an otter. So it's an animal that swims through the water. Okay. Long tail, fur, little ears, little eyes. Thank you. Kaçmışlar böyle işte tavşan kaçmış ve tazı arkasından kovalamış. Bir noktada oğlan bu defada bir somon balığına dönüşmüş. Cadı da onun arkasından böyle kuyruğu olan bir yaratığa dönüşmüş nehrin içerisinde ve onu yakalamak üzere onu kovalamaya devam etmiş. And they swam through the rivers of Wales, and she got closer and closer and closer with her sharp teeth. And just before she caught him, he leapt out of the water and he turned into a swallow and she turned into a hawk. Yüzmüşler, Galler'in nehirleri içerisinde yüzmüşler ve o sivri dişleriyle az kalsın oğlanı yakalayacakken, yani somon balığını yakalayacakken somon balığı birdenbire bir kırlangıca dönüşmüş. O kırlangıca dönüşür dönüşmez cadı da bir şahine dönüşmüş. And through the air they flew, and he got closer and closer to the ground, and the hawk came swooping after him, and then he turned himself into a grain of corn and landed in a farmyard in a whole pile of grain. But she landed and turned herself into a chicken, and she started to eat the corn. Böyle uçmuşlar ve sonunda kırlangıç gelmiş. Mısır tohumlarının olduğu bir yerde bir yığının arasında kendisini bir mısır tohumuna dönüştürmüş ve hemen arkasından cadı da bir tavuğa dönüşmüş, başlamış mısırları yemeye. And she ate the corn until she found the one corn, and she swallowed him, and she thought she had won. Tavuk yemiş, yani cadı yemiş, mısırları yemiş ve onun olduğunu bildiği mısırı da yediği anda tamamdır demiş. Oldu. Bitti. And she went home, but not long after she got home, she realized that her belly was beginning to swell. And she realized that she was going to have a baby. Çok geçmemiş, evine döndükten sonra çok geçmeden karnı büyümeye başlamış. Ve cadı anlamış ki hamileymiş. Bir çocuk dünyaya getirecekmiş. She looked at her son sitting by the fire with the dull eyes poking in the ashes and realized that she was going to have another child. And when that child was born, he was the most beautiful boy she had ever seen. And she realized that she had been out-tricked by Guion. That there was no way that she could kill something that she had given birth to. So she wrapped him in a bundle. Oğluna bakmış. Oğlu hala o böyle donuk gözlerle külleri karıştırıyormuş. Ve bir çocuk daha dünyaya getirecekmiş. Ama Guion ona bir oyun oynamış. Çünkü dünyaya getirdiği çocuk o kadar güzelmiş ki. She wrapped him in a bundle and then put him in a leather basket and put him onto the river. And onu öldüremeyeceğini anladığı için onu deriler arasına kundaklamış ve bir sepetin içine koymuş ve nehre bırakmış. And he went down the river and on to the other bank where a fisherman stood. And the fisherman, he pulled this leather bundle out of the river and he opened it and saw a beautiful baby with a shining brow. Now the word for shining brow in Welsh is taliesin. So he called this child Taliesin and took it home to his wife. Sepetin nehre koyar koymaz cadı nehirde sürüklenmeye başlamış sepet ve sepet sürüklenerek dalgalarla birlikte karşı kıyıya varmış. Balıkçının yaşadığı yere.
Balıkçı sepeti görmüş, içindeki deri kundağı çıkarmış, kundağı açmış, bir bakmış karşısında çok güzel bir oğlan, sapsarı ışıl ışıl kaşları varmış ve oranın dilinde ışıl ışıl kaşlar anlamına gelen Taliesin adını vermişler bu çocuğa ve karısıyla birlikte bakmaya başlamışlar. And the fisherman and his wife loved this child. But when he was 1 year old, he was the size of a 5-year-old, and he could sing, and he could make poetry up that would bring the birds out of the sky. By the time he was 10, he was the size of a 15-year-old and could sing even more beautifully. 1 yaşında balıkçı ve karısı çocuğu çok sevmişler. Taliesin 1 yaşına geldiğinde sanki 5 yaşındaymış gibi görünüyormuş. Çok güzel şarkı söylüyormuş. O şarkı söyleyince kuşlar çevresine toplanıyormuş ve çok güzel şiirler yaratabiliyormuş. 10 yaşına geldiğinde 15 yaşında gibi görünüyormuş ve o zaman daha da güzel şeyler söylemeye başlamış. And when he became a man, he left home and he traveled around Wales, singing songs and telling poetry. And many of those poems are still sung and read today from Taliesin. And so Wales is a land of poetry and song. Ve bir yetişkin olduğunda, bir erkek olduğunda evden ayrılmış, Galler'in her yerini dolaşmaya başlamış ve dolaştığı her yerde şarkılarını söylemiş, şiirlerini okumuş. Hala da bugün onun şarkıları ve şiirleri anlatılır, söylenir ve okunurmuş. And that's the end. Thank you so much. Thank you. So, as you said, many transformations in it. Yeah. One after other. Yeah. So we have in that ward we have an artist came and did a big mural of that whole story. I can maybe send some pictures to you to share with the group. Oh, the picture of not he painted or the artist painted the story. Story. Wow, great. On the wall. Wow, great. İşte tam da bu koğuşta, adı Taliesin olan koğuşta, Taliesin'in bu hikayesine bir ressam duvara boyamış. That's great. So what would they do you generally talk after the stories or just end it with no conversation? Do they want to share something with you about the story? I don't say anything, but I give if I'm led by them, if they want to speak about it and talk about it, then I'm happy to talk about it. But I don't initiate conversation necessarily because it can sometimes feel a little bit forced, if you know what I mean. If I just tell a story, and very often they will talk about it and say that reminds me of something or it makes me feel in a certain way. But I don't know. Thank you. Şeyi merak ettim de bu hikaye bittikten sonra hikaye üstüne konuşuyor musunuz? Sorular geliyor mu ya da bir sohbet oluyor mu hikaye üstüne diye sordum. O da dedi ki ben özellikle bir şey başlatmıyorum ama eğer gelirse ki geliyor çoğu zaman üstüne konuşuyoruz ve kendi hatırladıkları yani bana bunu anımsattığı ya da bana öyle geldi diye başlayan sohbetler başlıyor aramızda ama ben özellikle hikaye üstüne düşünmeye yönlendirmiyorum onları dedi. So what do you think about the okay, we can leave it. Yesterday while we were talking to you, you tell us a metaphor which belongs to, sorry, I will find his name. Daniel Morden. Yeah, Daniel Morden's metaphor about the stories. Would you like to? So you are a teacher who trained so many students, like nurses, mental health practitioners, and doctors, and you trained us too. Do you still carry on taking courses, developing yourself? Yeah, at the end of last year, I started on
an adventure with a storyteller in England called Shonali Cumbers. It's a 3-year course. We meet once a year for a week, residential. Obviously, last year it was on Zoom here. But this year, in November, it will be in a house in Wales. She does it in a different place every year. So there's 12 people in this group, but there's 4 mentors as well. So I meet once a month. I meet with my mentor and 2 other participants also on Zoom. Let me translate. I don't want to forget anything. Şeyi merak ettim. Yani şimdi bir sürü öğrencisi olan biri artık Jesica. Bizi yetiştirdi. Bizim öğretmenlerimizden biri oldu. Hemşireleri, sağlık çalışanları, doktorlarla çalışıyor. Kendisini geliştirmek için bir şeyler yapıyor mu diye merak ettim. O da geçtiğimiz yıl bir kursa başlamış. 3 yıl sürecek bir kursa başlamış. Shonali adında bir kadın var. İngiltere'de yaşıyor. O anlatıcının eğitimine başlamış. Eğitim 3 yıl boyunca sürecekmiş. Geçtiğimiz yıl başladığında pandemi nedeniyle online olarak yapmışlar ama bir sonraki buluşmaları, bir hafta sürecek buluşmaları Galler'de özel bir alanda gerçekleşecekmiş. 12 kişi katılıyormuş eğitime ve her ay aynı zamanda Shonali tek eğitmen değilmiş, 4 tane de mentorları varmış ve her ay grubundan 2 kişi ve mentorlarıyla buluşmalar yapmaya devam ediyorlarmış. So Shonali is a storyteller from the Jewish tradition, from the Dutch Jewish tradition, and she learnt to tell stories from the oral tradition from her grandmother. So the tradition is that the grandmother passes it down to the granddaughter. Shonali Alman Yahudi ailesine ait. O soya ait biri ve onların geleneğinde hikayeler büyükanneden en küçük toruna, kız toruna aktarılıyormuş ve Shonali'nin bildiği hikayeler de böyle büyükannesinden öğrendiği hikayeler ve o da sonraki jenerasyona aktaracaktır. Biraz böyle duymamış olanlar için iç içe geçen ve günlerce süren anlatılar yapabilen, çok fazla hikaye bilen biri. So Shonali is what they call a drutzilla. Drutzilla, yes. That's a Jewish term for the sort of storyteller that she is. But there's hardly any left because of the Holocaust. So Shonali's mother escaped to England as a child, and her grandmother was taken to the concentration camp but survived and came to the UK. She survived. Yeah. Oh, this is a sad story. Bu Drusilla deniyormuş. Bu Yahudi geleneğinde, Alman Yahudi geleneğindeki anlatıcılara ve pek çoğu soykırım nedeniyle artık hayatta değil. Tam bu Nazi işgalleri sırasında büyükannesi Shonali'nin toplama kamplarından birine alınmış. Annesi ise İngiltere'ye kaçmış. Ve büyükanne toplama kampından sağ çıkmış ve o da İngiltere'ye gitmiş. So from the age of 4, Shonali is my age. So but when she was 4 years old, her grandmother started teaching her this way of telling stories from her tradition. And Shonali didn't think it was anything special because it was normal for her. But then as an adult, when she had her son said to her, so if you get knocked over by a bus, then there will be no more drutzillas. Evet, yani bu 4 yaşındayken büyükannesi ona hikayeler anlatmaya başlamış ve hikayeleri böyle öğrenmeye başlamış Shonali. Ama o sırada bunun özel bir şey olduğunu düşünmüyormuş. Çünkü yani herhangi bir şey gibi bakıyormuş.
Sonra büyümüş, yetişkin bir kadın olarak oğlu var Shonaley'in bir tane. Ve oğlu demiş ki eğer bir gün sana bir otobüs çarparsa sen dünya üstünden göçeceksin ve Druksilalar da seninle birlikte bitecek demiş. So I think it was 10 years ago that she decided she had to start passing on this tradition. And so she does courses that takes 3 years. And it's certainly giving me a lot of nourishment. Wow, great. Bundan 10 yıl önce Shonaley işte böyle eğitimler, 3 yıl süren eğitimler vermeye başlamış. Ve böylece bu geleneği sürdürmek için eğitimleri başlamış. Beni çok besliyor diyor Jesica bu eğitimlerde. There's a special way I believe she tells how she teaches the stories. Yeah, so there's a whole network of stories that she knows. So during the pandemic, she's been telling a story every single night on the internet. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, not at the weekends. I think, I don't know how many stories there are, but I think there's 4,000 that she knows, and she's telling them. Stories. Yeah. So her and her husband are recording these stories because they've never been recorded before. Wow. So that's been her work during the pandemic to tell the stories, to record them, and there's people listen to her all over the world now. That's great. Yaklaşık 1000 hikaye biliyormuş ve hikayelerin böyle birbirine bağlanmış özel bir ağ biçiminde bir yapısı var. Daha önce de duymuştum bunu. Pandemi başladığı sırada hafta içi her akşam hikayelerini online olarak anlatmış ve kocasıyla birlikte hikayeleri şimdi kaydetmişler bazılarını ki dünyadaki bütün insanlar duyabilsinler bu hikayeleri diye. Çünkü daha önce hiçbir yerde kaydedilmemiş. Sadece büyük anneden en küçük toruna aktarıla devam etmiş. That's great. I'll be wondering the rest of your journey. The end of 3 years. Yeah. Maybe by then I'll be able to come. The pandemic will be over and I can come to Istanbul. Yeah, that would be great. How did pandemic affected your life over there? Oh, probably like everybody else, really. My life became very small. Sometimes I found it very restful. The weekends, didn't have to go anywhere, be anywhere, see anything, just being at home. I found that obviously I still went into work every day. I had to go into work. But in the big lockdown, that was also quite nice because there was nobody on the roads. It was all very, very quiet. Silent, yes. Pandemi yaşamını nasıl etkiledi diye sordum da dedi yani tabii ki herkesinki gibi benim yaşamım da küçüldü dedi ama bir yanıyla da iyiydi. Hafta sonları bir yere gitmek, birilerini görmek zorunda değildim. Ve o büyük kapamalarda da her yerde bir sessizlik hakimdi ama işime devam edebildim dedi. And then of course the excitement of the donkeys. Üstüne bir de eşeklerin getirdiği heyecan geldi. So as a storyteller, not telling, so you must be invited to festivals and other occasions to tell stories, but pandemic affected these also. Do you? Yeah, I don't really tell at festivals. That's not. I'm not a big stage performer. I go to festivals to listen. Great. To stories. I go for nourishment for myself. Ben şeyi merak ettim de hani burada profesyonel anlatıcı gibi düşünerek onu festivallerde de anlattığını düşündüm ama ben festivallere sadece dinleyici olarak kendimi beslemek için gidiyorum dedi. Bu da bana cevap oldu diye düşünüyorum. Last summer we had 2 festivals in Wales. Well, one in Wales and one in England, with reduced numbers, so it was very small, but it was lovely to be in the same space as other people listening to stories. I believe so.
This is what we already miss too much too. Geçtiğimiz yaz orada 2 tane festival olmuş. Teki İngiltere'de, teki Galler'de. Sınırlı sayıda insan katılabilmiş dinleyici olarak ama çok güzelmiş tekrar bir arada hikaye dinleyebilmek. I will check my questions. I don't want to miss anything. I think I asked everything, but I believe I have one question. Do you have any recommendations for the new beginners, like the ones who are on their way, very newly on their way? Yeah, I think ask Rosa and Nazla to teach you more. Enjoy stories. Don't be afraid of stories. Tell them. Just tell them. Tell them wrong. There is no wrong way. Just tell them. And the more you tell them, the more you will love them. Tell them to whoever you meet. Sadece anlatın, cesur olun, anlatın. Eğitim alabiliyorsanız eğitim alın ve anlatın dedi. Aslında cesaret galiba en önemli şey. Hikayelerle kötü bir şey yapmanız mümkün değil. So you don't give any harm to anyone by telling stories. No, stories are medicine. They're not. They can't do any harm. I firmly believe that. Hikayeler ilaç gibidir. Onlar hiç kimseye zarar vermezler asla dedi. Thank you. So I will ask our listeners for their questions right now. Nazlıcığım, belki de sorular vardır orada. We have many questions. I saw Nazlı writing so many questions. Bir sürü sorunuz varmış. Çok güzel bizim açımızdan. Zamanımız da var. O yüzden şimdi onlara geçebiliriz. Hastalarını en fazla etkileyen ya da iyileştiren masalları çok merak ettim. Bu masalları paylaştığı herhangi bir web sitesi var mı? Hatice. So Hatice is asking, she wondered what are the stories that your patients got affected so much, that like to hear so much, and is there a portal, a website, or something else elsewhere that you share these stories? I don't share the stories that I tell, but the stories that I tell, it's a difficult question because, and it gets asked a lot. So I've thought about it a lot. Yeah. Okay. Bu biraz zor bir soru. Çok sık soruluyor bana. Ben de çok üstüne düşünmek zorunda kalıyorum. Düşünüyorum. Ama hikayeleri bir yerde, bir web sitesinde yayınlamıyorum. Sadece anlatıyorum dedi. So I'm listening. The golden rule that I have to answer that question is I tell stories that I like and that I love. To try and analyze stories for particular patients is futile. Is futile. It's a waste of time. Okay. They what the story means to me will mean something different to them. Okay, thank you. Yani altın kuralımı söyleyerek başlamak, altın kuralımı cevap olarak buraya koyuyorum dedi. Hoşlandığım hikayeleri, masalları anlatıyorum dedi. Anlatmayı sevdiğim masalları anlatıyorum ve masalları, hikayeleri yorumlamaya çalışmıyorum. Hani hangisi hangi bağlamda iyi gider diye düşünmeden sadece onları anlatmayı seviyorum dedi. Çünkü hikayenin bende yarattığı etkiyle bir başkasında yarattığı etki aynı olmayacaktır. Beklediğim şekilde de etki yaratmayabilirim. Thank you. A new question from Mehtap. So, she's asking if benim de merak ettiğim masallarda kullandığı sakinleştiren, dinginleştiren metaforlar. Mehtap is asking about the metaphors. Are there certain metaphors that you like
that you believe that giving some calmness in the atmosphere, creating calmness or smoothness, bringing smoothness to the atmosphere. Yeah, I think metaphor is a really, really, obviously for storytelling, that's the main thing that stories are talking about. But I believe that we all have to make our own metaphors for each story. I don't think there's, I don't believe that the Jungian metaphors are the only metaphors that there are. And I enjoy stories a lot more if I try and understand them in a metaphorical way that's right for me. I think the calmness that is created in a ward that is very busy is about, it's not just about the story, but it's about how you tell it, the whole atmosphere that you create. And sometimes they don't want calmness. Sometimes they want something that is funny or is high energy. Yes. So it's trying to work with the atmosphere, but also shifting it. Yani metaforlar tabii ki çok önemli çünkü zaten masalların en temel öğesi metaforlar, dil metaforlar üstüne kurulu. O yüzden ben hani özellikle şu metaforlar çok çok iyidir diye şey yapmayacağım ya da aynı metaforları tekrar anlatalım demiyorum. Her seferinde kendi metaforlarımızı yaratmalıyız. Yani Jungian bakış açısıyla onun tarif ettiği biçimde, açıkladığı biçimde metaforların yer alması şart değil. Kendi metaforlarımızı yaratmak da çok önemli. Aynı zamanda bu alana sakinliği getirmek birazcık da hikaye anlatıcısının tavrı ile ilgili. Yani hikaye anlatıcısının nasıl anlattığı. Bazen de sakinlik istemiyorlar, bazen gülmek istiyorlar, heyecanlanmak ya da yüksek duyguları yaşamak istiyorlar hikayelerde, dedi Jesica. A new question from Zeynep. Onkoloji hastalarına hikaye anlatırken nelere dikkat ediyor? Ölüm konusunu anlatırken ya da ölümden bahsederken bu hastalarda nasıl bir yol izliyor? Ben de hemşireyim ve daha çok onkoloji hastanesindeki hastalara hikaye masal anlatmayı planlıyorum. Ama hasta kişilere hikaye anlatmak daha mı özen ve dikkat istiyor? Nasıl bir yol izlemeliyim? Hemen soruyorum. So, I wonder if it's the same thing, oncology, like the oncology, the cancer, working on cancer. This question is coming from a nurse who is working in a oncology department, and she's asking, do we have to be more careful while we're telling stories to the ones who are already in the oncology department, to the patients, and like the critic issues like the death and other things. Do you have a certain path how you tell them? I don't know because I've never worked in oncology, but I believe, having spoken to storytellers that have had cancer and have been through oncology, stories, particularly in the face of death, can talk about death in a way that is metaphorical but also true. And I think if you're already a nurse that works in oncology, you know how to speak to those patients. So I think telling stories is something you should definitely do, because I think stories in oncology would be fantastic. Thank you. Ben hiç onkoloji bölümünde çalışmadım, dedi. O yüzden hani bununla ilgili özel bir deneyimim yok aktarabileceğim, ama kanser atlatmış ya da kanser sürecinden geçmiş ve onkoloji biriminde yatmış hikaye anlatıcılarıyla konuştum. Ve içinde ölüm teması barındıran masalların anlatılması, onları duymanın aslında iyi gelebileceğini hissettim onlardan. Ve hani genel olarak aslında böyle
Yani ölümün bu gibi, yani ölüm gerçeğinin bu hastalardan uzak tutulması gibi bir yaklaşım var ama zaten onlar oradalar. Ve sen de orada hemşire olarak çalışıyorsan onlara hikaye anlatarak çok büyük bir yardımda, iyilikte bulunmuş olabileceksin. I think I could imagine in oncology. I'm just thinking if I was asked to go and speak to tell stories in a ward like that, Hı hı. I would look for stories about life. Hı hı. And Okay. yeah. Hı hı. Ve eğer düşündüm de dedi, yani ben onkoloji birimine gidip masalları anlatsaydım herhalde içinde yaşamı barındıran ya da yaşam temasının canlı olduğu masalları seçerdim dedi. Thank you. Firdevs has a question. She's asking, why did you choose donkeys, especially donkeys? Why not other animals? Because they needed to be rescued. They weren't being looked after very well, and the people that had them in their field, treated them badly. Oh yeah. So I was driving, and I drove past this field, and they were up to their elbows in mud, and they weren't being fed. So I found out who they belonged to, and they said, we can't look after them. If you want them, you can have them. So I rescued them. Aslında özellikle eşekleri seçmek istememiş ama bu eşekler onun yolunun üstündeki bir arazide gördüğü eşeklermiş. Dizlerin, yani tam bacak eklemlerine kadar çamurun içerisindelermiş. İyi bakılmıyorlarmış, iyi beslenmiyorlarmış, iyi durumda değillermiş. Ve eşeklerin sahibinin kim olduğunu öğrenmiş. Onlarla konuşmuş. Ben bakamıyorum zaten, siz alın istiyorsanız demişler onlar da. Aslında bir bakıma eşekleri seçmemiş de onları kurtarmış içinde bulundukları zor koşullardan. I'm so happy about those donkeys. Do they have names? Yes, they do. The mother is called Trudy. Trudy. And then her daughter is called Meg. And then the baby that was born is a boy. He's called Dylan. Sırayla isimlerini söyledi. En küçüğün adı erkek bebek, yani Dylan'mış adı. O şeyin, ikinci kızın adını karıştırdım ama annenin adı kaçırdım, yani Trudy'ymiş. Şimdi artık 3 taneler ya. So a new question from Merve. Psikiyatri kliniğinde hastalar üzerinde nasıl hakimiyet kuruyor? Nasıl ilgilerini çekip kendini dinletebiliyor? So like, how do you dominate the patients in the ward? How do you make them to listen you? I don't make them listen. They come to me and say, "Can you tell me a story?" Sometimes the atmosphere is just right, and then I say, "Shall I tell a story?" And they say yes, or they say no. It's quite simple. Okay. Yani onlara şey yapmıyorum dedi. Onları hani onlara hikaye anlatmak için zorlamıyorum. Çoğunlukla onlar bana geliyorlar ve soruyorlar, hikaye anlatacak mısın diye. O zaman anlatıyorum ama bazen de ortam çok uygun görünüyor ve benim içimden geliyor, soruyorum size hikaye anlatayım mı diye. Bazen kabul ediyorlar, bazen de dinlemek istemiyorlar dedi. Anything you would like to add? Yeah, so there was when I used to tell stories more regularly, there was a set time and date. So it was the last Saturday of every month at 10 o'clock. But also last summer, when the pandemic wasn't quite so bad, we had an outdoor little theatre for when we invited a storyteller, not me, invited a storyteller to come and tell a story as well. So it can be prearranged and on a timetable. Yani hastanede düzenli hemşire pozisyonda çalışırken işte başta söylediği gibi her ayın son cumartesi günü 10'da
böyle anlatılar yapmak üzere belirlenmiş zaman ayarlamışlar. Öyle düzenli olarak yapıyormuş ama geçtiğimiz yıl pandemiden önce kendisi değil, pandemi sırasında da olmuş olabilir. Bu, kaçırdım orayı. Hastanenin dışarısında bir mekan, alan varmış. Böyle bir amfiteyatro gibi bir alan anladığım kadarıyla. Oraya dışarıdan hikaye anlatıcısı davet etmişler ve o gelip bir anlatı yapmış. Yani ayarlanabilir, planlanabilir ve duyurulabilir olduğunu anlıyorum buradan. Thank you. Ready for a new question? Yeah, yeah. Yeah. Okay. Nevra is asking, what are your inspirations while you choose your stories? And how do you decide to tell, or how do you decide to pick a story? Again, that changes with time. Mm-hmm. I think I tell stories that I like, and I try not to make it too complicated about why I tell a story. I tell a story. So at the moment, I'm really enjoying stories that can be relating to landscapes a lot. Sometimes, so with a lot of the people that I look after, they've never traveled, they've never been anywhere. So sometimes telling stories from another country, from Africa or Turkey, to try and help them have a bigger vision can be good. But I tell stories that I like. Evet. Yani aslında temelde sevdiğim hikayeleri anlatıyorum ama hangisini ne zaman anlatacağımı karar vermem biraz duruma bağlı olarak değişiyor. Son zamanlarda genellikle yani coğrafyaya, onların yaşadıkları yerde neredeyse her kayanın, dağın bir hikayesi var ve bu araziye ait hikayeleri anlatmak hoşuma gidiyor. Bir yanıyla da bu koğuşta gördüğüm hastalar ya da burada yer alan hastalar hiçbir yeri gezme şansına sahip olamamış insanlar. O yüzden farklı ülkelerden masallar anlatmayı da seviyorum. Hani onları sanki bir yanda Afrika'dan bir hikaye anlatarak oraya götürmüş olmayı ya da Türkiye'den bir hikaye anlatarak buraya getirmiş olmayı seviyorum dedi. Sevdiğim hikayeleri anlatıyorum dedi. Burada bu soru değil, Ali Cengiz oyun hikayesine benziyor diye bir şey var. Bunu ben anlamadığım için çeviremeyeceğim Songül ama sesli okudum. So, a new question from Mehtap. Destekleyici materyaller ya da sanat dallarından yararlanarak mı anlatıyor? Adli tıpta daha fazla yasak olduğunu düşünüyorum. Sadece anlatarak imgeleri canlandırması daha ilgi yaratıyor mu? While you were telling stories, very often in the wards, at the wards, do you use any supportive materials? Like any materials do you use while you're storytelling, or the other arts disciplines, do you use them also? So I believe since this is a forensic psychiatry clinic, there must be some rules about using different kinds of materials. Do you think that only by telling stories would help them to create their image? Yeah, so it's true, because where I work, there are a lot of things that you can't take onto the wards, but sometimes I do. Sometimes I take different fabrics, sometimes little musical instruments, but they are, we have to count everything that goes in and count everything that comes out, so there's an itinerary. But that is, I think, why storytelling is so good in that setting, because all you need is your voice. Evet. Tabii dediğinde haklısın Mehtap. Adli tıp koğuşu olduğu için o her an her şey giremiyor içeriye. İçeriye ne girecekse tutanak tutuluyor, not ediliyor ve girdiği sayıda çıkması da gerekiyor.
Bazen kumaşlar götürüyorum, değişik kumaşlar. Bazen küçük müzik aletleri götürüyorum yanımda, dedi. Ve belki de hikaye anlatıcılığının güzel olmasının da sebebi bu. Sadece sesine ihtiyacın var anlatmak için, dedi. Mhm. So you said that transformation, the stories that carries transformation themes in it, takes a lot of interest. People love in the forensic psychiatry clinics. I believe Mehtap is already doing a kind of thing like this, and she is asking, do you like classify these kind of stories they like in the psychiatry clinic, or they don't like? Do you make a classification like this? No, I suppose the only classification I would give would be there are certain stories that you would only tell to children. But there's not very many of those, so I wouldn't tell those ones. But apart from that, no. I loosely, all the patients, they're on single-sex wards, so it's all women are together and all men together, so they're segregated. So there are stories that I think are probably more feminine and some stories that are more masculine. But that's also quite blurred. Okay. Yeah. Yani herhalde dedi, bazı masallar çocuklara hitap ediyor doğrudan. Bu masalları anlatmayı tercih etmezdim. Ama işte kadınlar farklı, erkekler farklı koğuşlarda kaldıkları için bazı zamanlarda içinde daha dişil öğeleri barındıran masalları kadın koğuşunda anlatmayı tercih ediyorum. Daha eril yanın ağır bastığı masalları erkekler koğuşunda. Ama bunlar da çok böyle hani net bir biçimde hani sınıflandırma yapamayacağı, daha geçişken bir karar mekanizması var burada. When I first started telling stories, I was concerned. I was worried that I might tell a wrong story. But then I realized that the TV programs that they watch are far worse than anything that I could tell from a story. İlk hikaye anlatmaya başladığım zamanlarda hastalara bir anda çok korktuğum zamanlar olmuştu zarar vermekten, ama sonra televizyona baktım ve televizyonda gördükleri şeyler o kadar şiddetliydi ki hikayelerin içerisinde asla öyle bir şiddete denk gelemezsiniz, dedi. Thank you. A new question. Emine, korkularından kaçmak ve sonunda kaçtığı korkularına teslimiyet var. Korktuğun şerle bütünleşip yeniden varoluş, tüm olgunlukları içinde taşıyarak büyümek. Oldukça poetik olmuş Emine. Şiirsel çok fazla. Bu herhalde bir soru değil de bir tespit. Evet. This is not a question. It's a kind of sharing, but it's very poetic indeed. It's like I will try to translate it like running away from your fears and like I don't know, surrendering at the end to these fears that you run away from, like being one with this fear, or like the evil, to become one with the evil, and like reincarnation. With carrying all the maturities in it, growing up. Woo! Yes. Yeah, I think I understand what they're saying, that it's embracing life. Stories are embracing life and not running away from it. Yes, thank you. Evet, sanırım söylemek istediğini anlıyorum Emine dedi. Hikayeler hayattan kaçmak değil, hayatı kucaklamak, dedi. Deren is asking, is there a channel that Shoanali is that she tells her stories? She has a it's on Facebook. On Facebook.
It's a group. I don't know. I think it's called Twilight Tales. Twilight Tales. So it's not a closed group. Anyone can join? I think you have to join. She has to give permission, but I think I told her I was going to be talking to people in Istanbul, in Turkey tonight, so that she might expect some people from Istanbul, Turkey to get in touch with her. Okay. So she's on Facebook. Okay. And she has a website too. Twilight Stories? Twilight Tales. Twilight Tales. Okay. So I'm writing here to chat. Nazlı will carry it to YouTube, I believe. Teşekkürler Nazlı. Ben chat'e yazdım. Şu an Aley'in web sitesini paylaşmış zaten. She has already shared the website of Şu an Aley. Twilight Tales adı paylaştığı Facebook'ta bir grupmuş. Başvuru yapınca sanırım kabul ediliyormuş ve zaten söylemiş de bu akşam Türkiye'de konuk olacağını bir YouTube kanalına. O da Türkiye'den birilerini bekler dedi. So, how do you feel? We have one more question. Yeah, that's fine. I've got a dog that is needing my attention in the background, but he's fine. So that's what I'm doing with one hand here. He's happy. The small one. Yeah. The brown one. Yeah. Okay. So Madelek. Doğru okuyorumdur umarım. Belki de bu bir kısaltmadır. Psikiyatri hastalarının uzun süreli yatışları olabiliyor. Yaptığı anlatılarda remisyon halinde olan hastalara anlatı yapıyor. Akut dönemde bulguların aktif olduğu psikotik bulguları yoğun olan hastaların tamam. Peki olduysa mecaz, metafor ve anlatıda nelere dikkat ediyor? Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nden bir anlatıcı. Özür dilerim, çok karıştım çünkü şuna takıldım. Remisyon kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum. There's a word that I don't know. I'll check throughout. It's a word from the health mission. Do you know something like that? Remisyon. Kronik hastalığı. Remission. Yeah. It's like remission, recovery. Patients who has chronic illnesses. They are at the recovery process. Yeah. Great. Okay. So I will translate the question. So the patients in the psychiatry clinics, they may stay long in the hospital. So do you tell the stories at the remission process? And so when it's not the remission term, like the illness is active, when the psychological world of the patient is very active, do you tell stories to them also? And do you take care of the metaphors and the other things? What are the things that you take care of while telling these? And she or he is from a hospital, I think, working in a hospital. So that's a really good question. So when people are in an acute phase of their illness, it would depend very much how well I knew them. So if I worked with them every day and I had built up a relationship with them already, and I thought I could maybe tell a story, I would. But often you have to have the relationship first before you can tell a story. For people that are in the recovery phase of their illness, that is easier than to tell stories just for that you don't have to be too careful. But yeah, when they are really quite ill, psychotically ill, it's difficult.
Hı hı. Çok güzel bir soru dedi. Özellikle soruyu duyunca, yani ben çevirmeye çalıştım, umarım becerdim ama anlatabildim sanırım. Eğer hastalığın akut evresindelerse ancak düzenli olarak gördüğüm ve zaten hali hazırda ilişki kurduğum hastalarsa hikaye anlatmayı düşünebilirim dedi. Ama bu durumlar gerçekten hassas durumlar. İlişkiye bağlı olarak karar veriyor hastayı ne kadar tanıdığına ve aralarındaki ilişkinin gelişmiş olup olmadığına. Ama eğer daha hani böyle hastalığın iyileşme aşamasında olan birine çekinmeden anlatabilirim dedi. Anlatabilirsin dedi. So we have two more questions. Aytol'un Wales veya UK, İngiltere'de sağlık profesyonelleri için katılabileceğimiz Are there any programs for the people coming from Turkey as a volunteering position in UK or Wales? Like, yeah, people from Turkey, can they apply for a volunteer position in UK or Wales in a yeah, In a psychiatric hospital or anywhere? Anywhere, like the health professionals. Yeah, yes. As a health professional. Very possibly. I would have. I think if they wanted to contact me, I could have a think through my website. That'd be fine. Okay, throughout your website, they can write and reach you. Yeah. Okay. Jessica dedi ki olabileceğini düşünüyorum dedi. Eğer web sitem üstünden benimle iletişime geçerseniz Aytol'un size yardımcı olmaya çalışacakmış. And another question from the same person. And are you publishing any materials on how storytelling affects patients and the other, like the nurses and other people's? Yeah, I have an unpublished article. I haven't got around to having it published yet, but I've spoken to nurses conferences in the UK and Europe. Is there a way that they can reach? Yeah, if somebody wants the unpublished article, they can email me through the website and I can send it to them. Okay. Henüz yayınlanmamış bir makalesi varmış. Eğer isterseniz, yani iletişime geçerseniz onu da gönderebilirmiş. Yayınlar konusu böyle. Bir de yaptığı konuşmalar var. Emine cesaretini kıran olumsuzluklar yaşamış mı bu hikaye anlatıcılığına adım attığında? So there's a question from Emine and she's asking a very beautiful question for me. Is there any like the negative experiences that that breaks your courage, that feels you that makes you feel in a negative, like you're not? Yeah, the environment of a forensic hospital can sometimes be very hostile. Not just the patients, but also my nurses and doctors can sometimes be a bit suspicious. So sometimes I have to dig deep and go, believe in and trust the story. So I have come up against that wall sometimes, and people have said, you need to tell me what it's about. You need to explain why are you doing it? What is it about? And you can't really explain it without demonstrating it. So once somebody has heard a story, then they understand what it is. Okay. So yes, sometimes you have to have courage to go, okay,
Yani bulunduğumuz ortam çok zorlu olduğu için bazen insanlar hem çalışanlar, hastalar değil sadece, çalışanlar da biraz düşmanca yaklaşıyor olabiliyorlar, şüpheci yaklaşıyorlar mesela. Neden hikaye anlattığını anlatmanı istiyorlar. Oysa bir kere o hikaye anlatımına tanık olduktan sonra zaten anlayıveriyorlar hikayenin ne yaptığını. Bu işte cesaret kırıcı olabiliyor bazen dedi. Okay. Nazlı told already that we won't get any questions. It's around 10 in here. But last question. And it's in English. Maral şahane İngilizcesiyle yazmış buraya efendim. Bana da sadece okumak düşer. Umarım doğru okurum. Have there been initiatives from your patients to begin telling stories as well? If so, how has it affected them and other patients? The only experience I've had of patients learning to tell stories was mostly when I worked with women. And it was the women that had children that wanted to learn how to tell, so that when their children came to visit, they could tell their children stories. Wow. So that made the visit a lot better. And there was one patient, she wasn't allowed to see her children. She was only allowed to speak to them on the phone, and she would tell them stories on the telephone. Thank you. Maral'ın sorusu, ondan hikaye dinleyen hastalardan hikaye anlatmayı isteyenler çıktı mı? Ve eğer olduysa bu onları ya da başkaları, diğerlerini nasıl etkiledi diye sormuştu. Jessica da bir hastasının, çocukları olan bir kadının hikayeler öğrenmeyi özellikle istediğini, çünkü çocukları geldiğinde onlara hikayeler anlatmayı istediğini söyledi. Onlara hikayeler anlatmış. Bir kadınsa, hasta kadınlardan biri ise çocuklarını görmeye izni yokmuş. Sadece telefonda konuşuyormuş ve telefonda onlara hikaye anlatıyormuş. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for listening for such a long time. It was pleasure. Two of your precious hours. It was such a joy and a delight to be invited. So thank you for having me. And Jessica, well done for translating so well. Oh, I hope so. Thank you. Jessica, hepinize zamanınızı ayırdığınız, iki kıymetli saatinizi ayırdığınız ve bu kadar uzun konuşmayı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Burada ağırlanmış olmaktan çok mutlu. Everybody's thanking. They're saying their thanks to you and they're very happy. Thank you so much, Jesica. I would like to thank you once again for our Seba family and our followers, like being with us tonight. Yeah, well, I'm in there in the internet, so if anybody needs to or would like to contact me, I'd be happy to hear from you. Ben orada bir yerdeyim internette. Çok da güzel bir web sitesi var bu arada. İşte bana ulaşabilirsiniz her ne zaman isterseniz dedi. Bu da aklınızda bulunsun. Nazlı has already shared your website too. Teşekkürler Nazlı. Biz de size teşekkür ederiz. Seybo ailesi olarak bu akşam Jesica Wilson'ı ağırladık. Bir ara vermiştik yoldan gelenlere. Şimdi artık devam edeceğiz ve bu harika kadını ağırladığımız için, onunla sohbet edebilme şansına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yayınımızı sevdiyseniz beğenin işaretini yapın ve takip edilmesi için daha çok insana duyurun lütfen. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.